Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer inceleme videosunda daha aramıza hoş geldiniz. Ortam çok parlak. ISO değerlerini ve kamera ayarlarını elde ayarlamak biraz zor. Acemi idare edin. Efendim bugünkü testimiz için Barış arkadaşımız yanımızda. Kendisiyle çok uzun süredir tanışıyoruz. Çok önceden beri ürünlerini ilk çıkardığında yaptığı ilk testlerden beri beraberiz. Ve artık ürünler pazarlama safhasına ve toplu olarak satış safhasına kadar ilerlemiş durumda. Ürünler nedir? Fotoğrafını gördünüz, yakın çekimde gördünüz. Seramik kurşunlar. Barış Hocam, biraz anlatır mısın ürünün özelliklerini? Ürünümüz tamamen seramik bir çekirdeğin plastik ve biyopolimer ile kaplanmış halde çekirdek haline getirilmesiyle elde edildi. Seramikler normalde kırılgan olur bilirsiniz. Bu ileri derecede bir seramik. Kırılma olayı bunlarda olmuyor. Gerek namlu içinde gerekse belli bir hedef sertliğine kadar kırılma olmuyor. Ürünü bu şekilde imal ettik. 2018 yılından beri çalışıyoruz. İlk testlerini Alparslan hocamız yapmıştı. Bakalım. Bir dakika. Çekirdek 8.4 gram, barut 1.70. Bakalım bu nasıl netice verecek. Atıyorum. Hı hı. Ondan beri geliştirme sürecimiz devam ediyor. O zaman ciddi problemlerimiz vardı. Kendisiyle test etmiştik ama çok iyi yanları da vardı. Biz o iyi yanlarına odaklandık sürekli. Bir noktaya getirdik. Şu an patentimiz de var. Patentimiz de alındı. Markamız da tescillendi. Şu an tamamen ticari bir ürün haline getirmiş olduk. Bugün de nasip olursa testlerini birlikte yapacağız. Sizler de göreceksiniz. Artık son testlerinin zamanı geldi. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ürünler patentlidir. Yani taklit edilmesi durumunda patentle ilgili başvuruları belaya girer taklit edenlerin. Efendim seramik kurşun nedir? Nasıl namlu çıkış hızları var? Hedefe darbe etkisi nasıl olur? Balistik jel yaptım. Uzun süreden sonra ilk defa balistik jel yaptım. Bu arada toz jelatinin falan fiyatları fırlamış arkadaş. Balistik jel içerisindeki ilk darbe ve geçici kavite oluşturma durumu nedir? Özel hamur, çamur ne desek. Seramik çamuru getirdik özel sertlikte bunlar için. Seramikçi olduğumuz için biz zaten işin içindeyiz. Getirdik. Bir de onu da göreceğiz. Hatta normal kurşun da belki deneyebiliriz onda. Aynen. Ayrıca gong hedefe atış yaparak sert bir hedefe ya da normal bir hedefe vurduktan sonrasındaki dağılımı nasıl olacak? Daha öncesinde bir gong hedefle ilgili atış videomuz vardı hatırlarsanız. Böyle daldan dala atlıyor gibi oluyorum ama gong hedefleri de 35 metre altında atmayın diye özellikle söylemiştik. Çünkü gong hedefe çarpan yumuşak kurşun bile olmuş olsa şarapnel etkisiyle etrafına ciddi zarar verebiliyor ki oradaki kola şişelerin çoğunu delmişti. Artık kola da çok pahalı olduğu için kola şişesi getirmedim, su şişesi getirdim. Ona göre kontrollerini yapacağız. Teferruatlı bir test olacak. Yorucu bir gün bizleri bekliyor. Bakalım neticeleri nasıl olacak. Bugünkü testte kullanacağımız silahlardan biri UTS-15. Madem böyle bir ürün var, taktik ürünlerle test edelim dedik. Bir diğeri de daha önce defaatle farklı eziyetlere maruz kalmış Aksa Crossfire V modeli. Şimdi efendim daha öncesinde ufak tefek nabız yoklaması yaptığımızda seramik kurşunlarla ilgili olarak en büyük endişe namlunun çizilmesi olabilir şeklindeydi. Bu nedenle henüz atışlara başlamadan namlu içlerini sizlere bir gösterelim. Atış sonrasında bir kez daha gösteririz. Silahlarımız boş. Emniyetler açık. Barış Hocam senden rica edeceğim. Şunu şöyle al sen. Şununla da alttan bir ışığı ver bakalım ben gösterebileceğim. Az aşağı indirelim hocam. Şu anda görmüş olduğunuz UTS-15'in namlu içi. Bakın benim silahların namlunun tamamen pırıl pırıl ve tertemiz olma ihtimali yok bu kadar atışta.
UTS-15'i gösterdik hocam. Şimdi V'yi gösterelim. İndir hocam aşağıdan iyice. Heh. Şimdi de V'yi gösterelim. Evet, V modelinde namlu içi bu şekilde. Yani umuyorum bir şekilde odaklama yapıp görülebilmiştir. Bu kadar. Evet, seramik kurşunlarda ilk atışlarımız. Önce bir nereye gidiyor, nasıl gidiyor görelim. Ondan sonrasında testlerimize geçelim dedik. Aynı zamanda namlu çıkış hızını da bu arada ölçmüş olacağız. Yeni üretim seramik kurşunlarla ilk atışlarımız. Her şey hazır. ...1883 FPS. ...1907 FPS. Bir de UTS-15 ile atayım. Bu arada yarı otomatik M4 tarzında bir tüfekte geri beslemede de bir sıkıntı olmadığını görmüş olduk. Bu biraz ağır, toplaması zor oluyor. Şimdi de UTS-15 ile denemesini yapalım. UTS-15 pompalı tüfekle ilk atışlar. 1993 1915. Beslemede herhangi bir sorun yok. İlk atışlarımızı böylece denemiş olduk. Şimdi bu atışlarımız en son modeliydi. Bir önceki atışta modelden bir tane atış yapalım. Yine önce V ile. Önce V ile yine seramik kurşun testimiz. ...1777... 1814 FPS. Bunun ikinci de isabetli gidiyor. Güzel. UTS-15 ile testimiz. ...2011 FPS. ...1999 hemen hemen 2000 FPS. UTS-15 çok sevecek bunu. İsabet olarak da son atışımız bir önceki atışta aynı delikten geçti. Evet. Tapayla beraber. Uzun süre sonra balistik jel yaptık. Tam gösterebileceğim mi bilmiyorum. Şöyle. Evet hocam, açalım. Bu yaz sıcağında da etkilenmesin diye eşim sağ olsun buz akülerini de verdi. Teşekkür ederiz. Bakalım. Evet, ayrılacak, güzel. Yine biraz yağı fazla kaçırmış olabilirim. Bakın çöp poşetimiz de burada. Hiçbir şeyi atmıyoruz, bırakmıyoruz. Kovanlarımız da dahil hepsini toplayacağız. Şimdi balistik jelimizi götürüp yerine yerleştirmeye çalışalım bakalım. Şu kenarlarını şöyle azıcık şöyle yaptık mı? Efendim, elimden geldiğince orijinaline en yakın şekilde
yapmaya çalıştığım balistik jel. Ama yanlış görmediysem iç kısımlarında herhangi bir kabarcık yok. Bakalım seramik kurşun balistik jel üzerinde nasıl bir etki yapacak? Hazırım hocam. Atış. Balistik jel mefta oldu. Allah'ım bu ne? Siz altını vurdunuz galiba. Sanırım alttan vurmuşuz. Balistik jel testimiz azıcık hüsranla sonuçlansa da vazgeçmek yok. Tekrar atış yapacağız. Biraz aşağıya gitmiş. Hocam ben hazırım. Hazır. Bu sefer jeli parçaladı bence. Biraz tentenin altında gölgede kalıyoruz. Hava çok sıcak. Şimdi efendim geri tepme testi. Biraderimin kendisinin bizzatihi yapmış olduğu geri tepmeyi ölçen bir cihazımız var. Hani %100 kesinlikle diyemeyiz ama şunu göstermek istiyoruz. Normal slaklarla seramik slaklar arasında geri tepme açısından ne kadar fark edecek? Birinci olarak Yaf Speed slakla bir kontrol edelim. Hazır mıyız efendim? Atış var. Geride kalmadığına göre mecbur kameradan görmüş olacağız. Çünkü bu parça kırılmış hocam. Oradan rahat görülüyor değil mi? Buradan net gözüküyor. Evet. Tamam. İkincisi Züber. Züber silahla. Hocam sen de oradan şöyle bir baksana kaça kadar geliyor. Züber'le atış var. Çok hızlı hareket ediyor. Sonuncu slak ise seramik slak. Seramik slakla atış var. Bir kez daha seramik slakla atalım. Daha sonra bunları kamera görüntülerini ağır çekime çevirerek ona göre sizlere göstereceğim. İkinci kez seramik slak atış var. Değerli arkadaşlar, gong hedeflere atışta daha öncesindeki bir videomuzda göstermiş olduğumuz gibi şarapnel etkisiyle normal slakların dağıldığını görmüştük. Bugün seramik kurşun testindeyiz ama farkı gösterebilmek için gong hedefe 3 atış yapacağım. Bununla sizlere dağılmayı göstereceğiz. Hocam düğmeye bastığın zaman bana atış de, oldu mu? Tamam. Hazırım ben. Atış. Bu birincisiydi. Onu kaydetsin. Gördüğünüz gibi gong hedefin hemen yanındakine oldukça yüksek bir şarapnel etkisi oluşturdu. Atışımıza devam edelim. Diğer hedeflerde, yan taraftakinde ve aşağıdakilerde de bir sıkıntı var mı onu kontrol edeceğiz.
Ağır çekim bu arada kaydediyor, onun için bekliyorum. Bu yerli fişekti değil mi hocam? Doğrudur. Bu yerli normal slak. Kurşundan mamul. İthal de atabiliriz. Yok, fark etmez. Hepsi aynı zaten. Yerli, ithal. Yani burada yerliyi kötülediğimiz için değil, hepsi aynı olacak. Hazır olduğunuzda söyleyin. Hazırım. At. Ağır çekimle kaydede dursun. Buradaki sonlandıralım. Gidip hedefi bir kontrol edelim. Yerleri ıslanmış gibi gözüküyor. Oldukça. Bu kurşun kötü demek değil. Zaten sürekli kullandığımız malzeme. Ancak atışlarınızda dikkatli olun. Özellikle sert yerlere ve gong hedef gibi hedeflere atış yaparken etrafına ne kadar şarapnel etkisi yapacağını görmüş olun. Bakın. Birincisine zaten oldukça net bir şekilde etki etmişti. İkincisini de gördünüz. Efendim, hedefin üstündeki şarapnel etkisi. Şurası görülüyorsa eğer yine aynı şekilde şarapnel etkisi. Şurada yine görebileceğiniz şekilde. Bunda bir şey var mı? Bu sadece düşmüş anladığım kadarıyla. Ama su eksilmiş. Doluydu. Dolu muydu bu da? Evet. O zaman şöyle bakalım. Bundan yine de çok emin olamadım. Hafif akıntı geliyor elime. Biz bunları yenileyelim. Gong hedeflere mümkün olduğunca yakın mesafeden belli bir açının altındaki açıyla atış yapmayın değerli dostlar. Kendinize zarar vermeyin. Gong hedef kullanımları gayet keyifli. Atışlar net. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Yeter ki mesafeye ve atış güvenlik kurallarına riayet edin. Tamam hocam. Şimdi de seramik slug testleri UTS 15 ile. Hazır hocam. At. İşte bu. UTS 15 için çok şey söylenir. Kendi bütçemle satın almış olduğum bir silah. Halen kullanırım. İsabeti kaydettik ya. Mühim olan o. Döküntü görüyor musunuz? Damlama falan. Herhangi bir şey görmüyorum. Sadece sesi duydum vurduğuna dair. Vurdu. Şişelerde hareket de görmedim. Gong hareket etti. Ben onu gördüm. Aha. Çok net. Şimdi ikinci ve üçüncü atışı da yapalım. Ondan sonra gidip bir hedef şişeleri bir kontrol edelim hocam. Tamam. Sıcak. Daha da sıcak olacak. Umuyorum sizler için güzel görüntüler çıkaracağız. Dünyada ilk olarak yapılan testler diyebiliriz değil mi hocam? Evet. Balistik çamur olarak. Evet. Her ne kadar balistik jelimiz çok verimli geçmemiş olsa da çamur çok güzel geçti. Hazır mısınız?
Hazır mı hocam? At. Ohoho. Çok güzel oldu. Bakın pompalama esnasında, tutuş esnasında elin ön tarafa doğru itelemesi sonucunda gördüğünüz gibi diğer mühimmatı almıyor. Boş kovan tahliyesinde sorun yok. Yeter ki kovanlar standart olsun. Beslemede de sorun yok. Çift besleme de yapmadı. Ama yattığı zaman oluyor mu? Bazı kovanlarda oluyor. Araya bunları da sokuyor hocam. Üçüncü atışı da yapalım, sonra gidelim. Bilmiyorum, belki de uzun süredir kullandığım için daha çok alışmışımdır. O da var. Ruhsattaki 3. tüfek falan. Şu anda 48'i geçtiğime göre bayağı uzun süre olmuş. Siz ona 2 daha katın 50 düz olsun hocam direkt. Bakalım hocam nasip. Belki bir test de şey için yapabiliriz. Seramik çekirdeği atabilen tüfekler şeklinde. Ha, olur, isabetli atan tüfekler şeklinde ama benim atışlarımı beğenmiyor ki çoğu, ne yapayım? İşte mesafe ortada hocam. Bu tamam. Üçüncü ve son atışımızı yapacağız. Hazırım hocam. At. Bunu da ıskaladım sanırım. Hazırım hocam. At. Bu sefer şişeyi vurdum. Bir kez daha deneyeceğim. Üstteki şişede partikül veya şarapnel hasarından ziyade Alparslan hasarı söz konusu. Kusura bakmayın. Allah'ım ya. Güya şarapnel etkisini ölçeceğiz. Şişeyi patlattık. Neyse, en azından yanındakiler bir bilgi verecektir bize. Atışlar eğlenceli olmalı, keyifli olmalı. Bu işten zevk almalısınız. Diğer türlü 40 derece sıcaklıkta gelip sabah saat 11'den beri burada saatlerce uğraşmazsınız. Uğraştığınızda da yorulursunuz. Hiçbir maddi karşılık beklemeden sadece hobi için, keyif için ve destek için yapılmasının kıymeti çok büyük arkadaşlar. Her ne kadar bunu bazıları anlamamış olsa da biz gayet iyi biliyoruz. Hocam, emeğe değer verilmesi benim için en büyük ücrettir. Emeğe değer vermeyen birisi de dünyaları teklif etse yine işlem yapılmaz. Sağ olun. Burası tamam. Tamam. İnşallah bu sefer hedefi tam tuttururum. Hazırım hocam. At. Oo, çok güzel oturdu. Silahta fişek yuvasında fişek var. Kesinlikle bu şekilde bırakmıyoruz. UTS 15'te pompayı kontrol ettikten sonra mutlaka kaldırın fişek yataklarını ve yuvaları da kontrol edin. Ekstra güvenlik önlemi. Mis gibi bak. Hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz. Rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Hedeflere gidip bakalım. Bu ikisi çok güzel oturdu hocam. Evet, gelin bakalım. Mesafe yaklaşık 50 metre. Daha önce kullanmamış olduğumuz bir mühimmatla herhangi bir sıfırlama yapılmadan atıldı. Onun için vurulan şişenin kusuruna bakmayın lütfen. Ama en azından diğerleri sizlere normal slug'la seramik slug'ın şarapnel etkisi hakkında bir fikir verecektir. Buyurun efendim. Şimdi bunu gördüğünüz gibi ben patlattım.
Fakat bunun dışında hedefin hemen yanında olan çok güzel bir görüntü var. Bakın. Seramik slug hedefe vurduğu zaman toz haline dönüşüyor. Hedefte etkisi var mı? Tabii ki var. 2000 FPS hızla çıkıyor. Hedefte öldürücü etkisi de var. Şurada görmüş olduğunuz şekilde vurduğu yerden sonrasında şarapnel etkisiyle herhangi bir zarar olacak diye endişe etmeye gerek kalmıyor. Tek tek bütün şişeleri kontrol ediyorum. Şişelerde herhangi bir benim vurduğum haricinde akıntı, döküntü, damlama yok. Eline sağlık Barış Hocam. Teşekkür ederiz. Testlere devam. İnanmıyorsanız getireyim buradan 2 metreden ben kendim atayım. Yok yok. Problem değil benim için. Biz çok attık, çok denedik. Ürünümüze güveniyoruz. Eyvallah. Balistik jeldeki benim hatamla tabureyi patlatıp sonra da yarım balistik jeli de komple kameralara yaydıktan sonra bu kamerayı bir bakıma göndermem gerekecek. Efendim Barış Hocam sağ olsun seramik çamur getirmiş. Hamur çamur şeklinde. Bakalım bunu tabureyi vurmadan vurabilecek miyim? Mesafe yakın. Özellikle uzak mesafeye atmıyorum. Yakın mesafeden bir bakmaya çalışacağız. Ben yine şöyle alayım. Dur kulaklık. Hocam şu şekilde dursun. Hocam hazırım. Atış. Yalnız senin kurşunlarda bir şey var hocam. Doğrudur, olabilir. Çamur Komple. çok şekil oldu yalnız, gördünüz mü? Tekrar her tarafa doğru dağıldı. Ağır çekimi inceleyelim, göstereceğiz sizlere. Bu sefer tabureyi vurmadım. Demiri de vurmadım. Yalnız şu açılmaya bir bak hocam. Görülüyor değil mi? Bak tapada orada. Evet. Bunu bir ağır çekimde bir bakmamız lazım. Şart. Çekirdeğin tozlarını görebiliyor musunuz? Dağılmış. Beyaz Evet. olanlar. Şöyle yakın mesafeden göstereyim. Kamera dediğim gibi biraz arızalandı ama şunlar seramik slug'ın dağılmış hali. Atışlarımızı yaptık. Örneğin V'nin namlusunda herhangi bir çizilme var mı yok mu? Şimdi gösterelim. Boş. Aşağı doğru alalım hocam şöyle. V'nin namluyu şöyle sizin için odaklamaya çalışıyorum. Herhangi bir çizilme ya da bozulma yapmış değil. Bu da seramik slug'la ilgili olarak aklınızdaki o endişeyi ortadan kaldırması lazım. Değerli arkadaşlar, geldik bir diğer test ve inceleme videomuzun daha sonuna. Barış Hocam sağ olsun ta buralara kadar geldi. Beraberce eşyaları yükledik, bindirdik, indirdik, yaptık, testimizi tamamladık. Umuyorum sizler için de güzel görüntüler elde etmişizdir. Keyifle seyredersiniz. Seramik slug'ların dünyadaki ilk testini yapmış olduk diyebiliriz. Bu da bizim için bir ilk olsun. Daha önce söylediğimiz gibi patent korumalı. Buna dikkat edelim lütfen. Farklı testlerle devam edeceğiz. Şimdilik aklınızda bir fikir oluşsun. Bakalım başka neler yapabiliriz. Bunun haricinde seramik slug'larla ilgili ayrı test düşünceleriniz varsa lütfen videonun alt kısmındaki yorumlara belirtin. Ona göre imkan bulduğumuz anda elimizden geldiğince yine o testleri yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın efendim.